Bugün seninle akıllara durgunluk veren, hani böyle klişelerle dolu ama bir o kadar da reyting rekorları kıran bir hikayenin içine dalıyoruz. Hazır mısın? Hatta konuya girmeden önce seninle ufak bir test yapalım diyorum. Tabii yapalım bakalım nedir sorular. Şimdi bu hikaye bir aşivet, töre ya da namus meselesi mi? Doğru, aynen öyle. Peki zengin bir erkek böyle töre kurbanı masum bir kızı mı kurtarıyor? Evet, o da var, tam isabet. İçi tamamen manyaklarla, psikopatlarla falan dolu devasa bir yalı ya da konak var mı hikayede? Olmaz olur mu? Var tabii. Güzel. Peki oğlana uygun görülen böyle zengin, kalantor bir ortak kızı var mı? Hı hı, o kontenjan da dolu. O zaman bu hikaye kesin doğuda falan geçiyor değil mi? Hayır, işte orası çok ilginç. İstanbul'un tam göbeğinde geçiyor. İşte sen de dinlerken fark etmişsindir. Normalde Güneydoğu'nun o ağır töre dinamikleriyle İstanbul'un boğaza nazır o lüks yalısının bir araya gelmesi hani kimyasal bir tepkime yaratmalı değil mi? Ama yaratmıyor. Sence bu bir senaryo dehası mı yoksa izleyicinin zaaflarına oynayan bir kurnazlık mı? Yani burada asıl büyüleyici olan şey ne biliyor musun? Yapımcıların coğrafyalar ve kültürler arası resmen bir kopyalı yapıştır algoritması geliştirmiş olması. Sektör artık izleyicinin neye tepki verdiğini o kadar iyi çözmüş ki, hikayenin nerede geçtiğinin zerre önemi kalmıyor. Sadece görsel bir ambalaj yani, değil mi? Kesinlikle. İstanbul'daki o lüks yalı, dediğin gibi sadece bir ambalaj. İçindeki mekanizma, o işleyiş tamamen feodal bir düzene ait. Televizyon endüstrisi resmen diyor ki, izleyiciye hem o lüks hayatın ulaşılamaz şatafatını gösterelim, hem de en ilkel töre çatışmalarını yaşatalım. İki farklı fantaziyi tek potada eritiyorlar. Ve reytinglere bakarsak bu deney bayağı başarılı olmuş gibi. Ama bir yandan da işin mutfağında inanılmaz bir tembellik var. Hani kurnazlık demek bile iltifat kalır bence. Hangi açıdan söylüyorsun bunu? Ya bir kere o afiş olayını düşün. Sen de devasa panolarda görmüşsündür, bildiğin telefonu havaya kaldırıp selfie çekmişler. Sonra da bunu resmi dizi afişi diye asmışlar yahu. Aynen, o çok konuşuldu zaten. Hadi afişi falan geçtim, isim bulma konusundaki o kıvrak zekaya ne demeli peki? Ha, şu uzak şehir meselesi. Evet, aynı yapım şirketinin Mardin'de çektiği diğer dizinin. Yani o uzak şehrin ailesinin adını Alboralar. Peki burada isim bulmak için ne yapmışlar sence? Çok düşünmüşler midir? Vallahi hiç sanmıyorum. Alboralar kelimesindeki B'yi D yapmışlar, olmuş sana aldır. Sonraki ünlüyü de U yapmışlar, al sana aldurlar. Yani sanki klavyede rastgele tuşlara basıp isim üreten bir yazılım kullanmışlar gibi. Var ya, Hı hı. tasarımından isim bulma sürecine kadar her yerde karşımıza çıkıyor. Bu aslında izleyiciye verilen değerin ya da daha doğrusu değer verilmeyişinin çok net bir göstergesi. Fabrikasyon üretim mantığı tam olarak bu işte. Seyirci nasıl olsa izleyecek diyorlar yani. Aynen öyle. Tüketicinin detaya değil de o sömürülen ana duyguya, o sömürülen drama odaklanacağı bilindiği için paketlemeye ekstra bir mesai harcanmıyor. Seri üretim bandından çıkan bir ürün gibi düşün bunu. Evet, tam bir seri üretim bandı. Ve o bandın dikişlerinin en çok patladığı yere, yani şu yaş meselesine gelelim mi? Ailenin o altın oranını seninle bir çözelim. Hadi çözelim, orası tam bir komedi zaten. Şimdi bak, anne 47 yaşında, kızı rolündeki karakter 34 yaşında, evin büyük, o sürekli itilip kakılan oğlu Tahir 36 yaşında, baba 64 yaşında ve ailenin gözbebeği bizim o esas oğlanımız Erkan ise sadece 27 yaşında. Matematik resmen ağlıyor şu an. Ya sorma. Acaba anne 11 yaşında falan mı doğum yaptı? Televizyonda yıldız sistemi var anlıyorum. Hani afişte kimin yüzü daha çok satarsa onu koyuyorsun falan ama seyirci bu mantık hatasını nasıl yutuyor sence? Yani izleyici aslında o sessizlik yeminini dizinin jeneriği girdiği an ediyor bence. Çünkü televizyon izleme pratiği özellikle bu tarz melodramlarda mantık arayışından çok duygusal bir tatmin arayışıdır. Ama bu kadar da göze sokulmaz ki canım. Seyirci o yaşlardaki absürtlükleri fark etmiyor değil, bal gibi fark ediyor. Ama bunu önemsiz bir detay olarak kodluyor kafasında. Asıl odaklandıkları şey o karakter dinamikleri. Orada çok daha derin psikolojik bir yapı var çünkü. Tahir'in durumu gibi mi mesela? Aynen öyle. Özellikle o büyük oğul Tahir'in ailenin içindeki konumu o yaş mantıksızlıklarını unutturacak kadar güçlü bir çatışma barındırıyor aslında.
Tahir demişken benim aklıma hep şu harika metafor geliyor. Tahir, babası için hani o ilk çıkan büyük bir hevesle kredi falan çekilip alınan, vitrinde duran ama bir üst modeli çıkınca anında çekmeceye atılan o eski akıllı telefon gibi. Çok doğru bir benzetme. Tahir orada çekmecede tozlanıyor resmen. Yeni modelimiz Erkan ise herkesin elinde, herkesin dilinde. Sürekli bir Erkan övgüsü. Bu metafor aslında o aile içi narsistik dinamikleri kusursuz özetliyor bence. Aile çocuklarını birey olarak görmüyor ki, kendi statülerinin bir uzantısı olarak görüyor. Mesela Tahir'in gece kulübünde o arkadaşıyla yaşadığı çarpıcı bir sahne vardı, hatırlıyor musun? Evet evet, o çok fena bir sahneydi. Arkadaşı ona şey diyor, ailen seni neden vitrine koymuyor, neden görünmezsin diyor. Bu dışarıdan gelen basit bir soru değil aslında. Tahir'in o yıllarca halı altına süpürdüğü değersizlik hissini tetikleyen anahtar o cümle. Zaten Erkan Ponçik sevilen çocuk kontenjanında. Aynen. Erkan ailenin altın çocuğu, sorunsuz bir ideal proje. Tahir ise sürekli kendini kanıtlamaya çalışan ama babasının o onay mekanizmasından asla geçemeyen arızalı ürün. Üstelik senaryo Tahir'e bir de epilepsi hastası olma yükünü bindiriyor. Ah evet, o kriz geçirdiği an çok vurucuydu. O fiziksel veya nörolojik kusurun o geleneksel aile yapılarında nasıl bir utanç ve zayıflık kaynağı olarak görüldüğünü çok acı bir şekilde izletiyorlar bize. Babası onu resmen bu yüzden gözden çıkarmış. Yani mükemmellik beklentisi o kadar yüksek ki adamın nefes alması bile batıyor babaya. Peki bizim altın çocuğumuz Erkan ne yapıyor bu sırada? Bu kadar zengin bir ailenin oğlu gidip bedelli yapmak varken 6 ay uzun dönem askerlik yapıyor. Bak, o da çok ilginç bir tercih senaryo açısından. Yani tamam, idealist bir hareket falan diyelim, takdir edelim ama o askerlik eğitim sahneleri neydi öyle? Sanki Hollywood aksiyon filmi setine düşmüşüz gibi. Çünkü o sahneler o ana karakterin kurtarıcı Mesih kompleksinin inşa edildiği yerler. İleride yapacağı o büyük kurtarma operasyonunun seyirciye inandırıcı gelmesi için askeri disiplinde de insanüstü bir dayanıklılığa sahip olması gerekiyor. İnandırıcı gelsin diyorsun ama o parkur olayını bir hatırlasana. Erkan sırtında çantayla engelleri aşıyor, sürünüyor falan. Sonra iplerden tırmanıp atlaması gereken bir yer var. Kankası orada iplerde kalıyor. Uçurum gibi deyip donup kaldığı sahne, değil mi? Aynen, adam uçurum gibi atlayamam diye bağırıyor. Erkan ne yapıyor peki cesaretlendirmek yerine? Çantanı ver diyor ve arkadaşının çantasını da kendi sırtına alıyor. Hani sanki adamın yükseklik korkusunun sebebi yer çekimi değil de çantasının ağırlığıymış gibi. Komutan da tam o sırada yakalıyor tabii bu kahramanlığı. Evet, uzman çavuş bunu karşısına çekiyor. Birinin sorumluluğunu almak kolay mı lan diyor. Sonra verdiği inanılmaz cezaya hatırla. Kendi çantası, arkadaşının çantası. Bir de yetmiyor, 2 tane silah veriyor eline ve 10 tur koşu. İnsan fizyolojisine tamamen aykırı bir durum. İşte komutanın o birinin sorumluluğunu almak kolay mı lafı dizinin bütün felsefesini özetliyor aslında. O sadece bir ceza değil, Erkan'ın omuzlarına sonradan yüklenecek o travmatik sorumluluğun ön gösterimi. Ana karakteri yüceltmek için mantık kurallarının feda edildiği klasik bir kahraman yaratma algoritması işte. Bak, o algoritma kermes sahnesinde resmen kısa devre yapıyor ama. Şimdi o korkunç cezadan sonra Erkan'ı gazinoda buluyoruz. Üst rütbeli komutan diyor ki, benim hanım da gelecek, git piyano çal. Çocuk şarkıları çaldığı kısımdan bahsediyorsun. Hı. Erkan uslu uslu çocuk şarkıları çalarken arkadaşı aniden erik dalı çal da oynayalım diye tutturuyor. Çocuğun yıllardır piyanoya dokunmadığını biliyoruz. Ama bir anda usta bir piyanist kesiliyor başımıza. Aynen öyle. Sanki Chopin çalar gibi erik dalına giriyor, ışıklar pavyon gibi yanıp sönüyor, herkes kopuyor falan. Müthiş bir neşe anı ve tam o anda saniyeler içinde deprem oluyor. Karakol yerle bir. Ya işte bu. Dramatürjide izleyiciyi manipüle etmenin en acımasız yollarından biri. Biz buna duygusal kamçı diyoruz. Duygusal kamçı mı? Nasıl yani? Şöyle düşün, insan beyni sürekli devam eden gerginliğe bir süre sonra duyarsızlaşır. Senaristler o yıkımı en derinden hissettirmek için felaketin hemen öncesine o yapay neşeyi koymak zorundalar. Mutluluk kısa sürer klişesi yani. Gardımızı indiriyorlar resmen. Tam olarak bu. Komedinin kahkahanın tam tepe noktasında o yıkım bıçak gibi keserek girince izleyici tamamen savunmasız yakalanıyor.
Duygu sömürüsünün en hesaplanmış hali bu. Seyirci şok oluyor ama deprem haberi yalıya ulaştığında benim beynim tamamen yanıyor asıl. Hizmetçi kadın evin içinde teller gibi bağırıyor. "Esat Bey, deprem oldu" falan diye. Anne de hemen kocasını suçlamaya başlıyor zaten. Aynen. Ama asıl olay şu. Siz milyarder bir ailesiniz yahu. Özel uçağı kaldırın, helikopter kiralayın, bir şey yapın. Hayır, kukumama kuşu gibi evde haber bekliyorlar. Babanın o kibri çok acayipti orada. Babasının aslanı eve dönecek diyor adam ya. O sırada Tahir'in yüzündeki o sinsi ifadeyi de unutmamak lazım. Alttan alta ailemizi o kurtaracak hırsı var adamda. Kardeşi enkazda, bu hala rekabet peşinde. Çünkü o yalıda sevgi bağı yok ki. Sadece güç ve miras bağı var. Ailenin o inanılmaz pasifliği de aslında senaryo gereği. Nasıl yani, Erkan tek başına parlasın diye mi? Kesinlikle. Aile bütün imkanları seferber edip helikopterle oraya gitse Erkan'ın o destansı hayatta kalma hikayesi sekteye uğrardı. O yüzden senaryo ailenin zenginliğini bir süreliğine devre dışı bırakıyor. Mantığın devre dışı kaldığı tek yer orası olsa keşke. Ya bu depremin fay hattı nasıl bir liyakat sistemine sahip Allah aşkına? Ne demek istedin şimdi? Şunu diyorum, askeri binalar yerle bir oluyor, Erkan enkazdan falan çıkıyor 6-7 askerle. Sonra köyleri teftişe gidiyorlar. Ya fay hattı sadece karakolu yıkıp o eskilerin yaptığı derme çatma kerpiç köy evlerine teğet mi geçmiş? Haklısın, orası tamamen fizik kurallarına aykırı. Ya fay hattıyla falan anlaştınız mı siz kardeşim? Bak, deprem burada doğal bir afet değil, tamamen lokalize edilmiş bir anlatı aracı. Senaristler için depremin fizik kurallarına uyması gerekmiyor ki. Erkan'ı o enkazdan kahraman gibi çıkarıp o zarar görmemiş köy evlerinde kızı bulacağı noktaya ulaştırmaları lazım. Doğa kanunları esnetiliyor yani. Ve o köye varıyorlar da asayiş Belkemal sanırken amcanın teki çıkıp şehre gidenlerin evlerini yağmalayanlar var diyor. Erkan o eve gidince kimi buluyor peki? Hasta annesine arzak çalan kızı tabii. Evet. Kız hayatında olmamış. Sonra sabaha kadar sohbet ediyorlar, bağ kuruyorlar. Çok masumane bir ortam var. Ama sektörün o temiz, sadece sohbet eden hikayelere tahammülü yok işte. Neden yok peki? Ne oluyor ertesi sabah? O karanlık klişe devreye giriyor. O masumiyetin üzerine mutlaka kirli bir elin değmesi şart koşuluyor televizyonda. Aynen öyle. Birdenbire 3 tane azgın teki ortaya çıkıyor, Erkan'ı yaralayıp kızı dağa kaldırıyorlar, bir de kıza sarkıntılık ediyorlar. Neden senaryoca illaki bu tecavüz tehdidi ve şiddet eklenmek zorunda? İki insanın sade ve güçlü hikayesini neden izleyemiyoruz biz? Bu televizyon tarihinin en eski ve zehirli döngüsü. Rating canavarını doyurmak için o gerilim şart görülüyor. Karakterleri psikolojik olarak derinleştirmek zaman ister, yetenek ister. Kolayına kaçıyorlar o zaman. Aynen. Kötü adam masum kızı kaçırdı şablonu, saniyeler içinde maksimum adrenalin demek. Endüstrinin karanlık rating formülü bu. Toplumun bilinçaltındaki korkuları kaşıyorlar resmen. O korkuların şaha kalktığı yer de şu hastane sahnesi zaten. Kızı dağdan kurtarıp hastaneye getiriyorlar, o nur yüzlü abileri damlıyor hastaneye. İnsan geçmiş olsun demelerini bekliyor değil mi? Ama tam tersi oluyor. Abilerden biri buz gibi bir sesle gayet sıradan bir şeyden bahseder gibi "bu artık kirlendi, öldürelim" diyor. İnsan inanamıyor dinlerken. Kendi iradesi dışında saldırıya uğrayan bir kızın hayatı, kendi ailesi tarafından böyle saniyeler içinde nasıl silinip atılabiliyor? İşte benim burada isyan ettiğim nokta bu psikolojik şiddetin ve şiddet güzellemesinin nasıl normalleştirildiği. Mafyatik dizilerden şikayet ediyorduk hep gençler zehirleniyor diye ama bu kirlendi edebiyatı var ya, Evet, bu daha tehlikeli sanki. çok daha sinsi ve tehlikeli. Uzak şehri gördük, önümüzde Halef diye bir iş var, geçmişte Hercai falan. 2,5 aydır reyting birincisi bu yapım. Sürekli aynı tema işleniyor. Ceplerinizi dolduracaksınız diye bu ülkenin itibariyle bu kadar oynamayın yahu. Gidin orta direk Şaban yayınlayın, Çöpçüler Kralı yayınlayın. Bir onurunuz olsun demek istiyorum bazen sektöre. Gerçekten çok haklısın. O şiddetin ortasında atmosferi biraz değiştireyim bari. O absürt kurtarma ve düğün operasyonuna ne diyorsun? Orası tam bir fiyasko zaten. Erkan kızı kurtarıyor, sonra gece yarısı gidip gelinlikçinin camını taşla kırıyor, gelinliği çalıyor resmen, bir de para bırakıyor oraya. Gelinlik kaç para, senin bıraktığın para ona yetti mi hiç belli değil. İşin o kısmı kimsenin umurunda değil tabii. Bir de o nikah sahnesi var.
Kızı öldürmek isteyen o deli fişek abi elini öptürüyor Erkan'a. Sonra da kız artık senindir diyor. Sanki noter huzurunda ev devrediyor adam. İkinci el araba satışı gibi resmen. Kız artık senindir repliği, kadının mülkiyetinin abilerden kocaya geçişinin en acı itirafı. Birey falan değil o artık, bir eşya. İstanbul'a dönünce de o eşya muamelesi tam gaz devam ediyor zaten. Aile zahmet edip havaalanına falan gitmiyor. Yalıya gelince kızı insan yerine değil de salondaki bir saksı gibi görüyorlar. Babanın o lafı korkunçtu. Dernekte işine yarar al götür değerlendir diyor adam ya. Saksı muamelesi diyorum ama kızı aynı zamanda inanılmaz cahil gösteriyorlar. Hadi robot süpürgeden korkmasını anladım. Yürüyen merdiveni de hadi bir derece kabul ettik. Çilek meselesine geleceksin değil mi? Ya senaristler çileğin uzayda falan yetiştiğini mi sanıyor Allah aşkına? Kız çileği ilk kez yalıda görüp şaşırıyor. Köyden çıkmamış birinin tarım ürününe şaşırması kadar komik bir şey olabilir mi? Bu komik detayların ardında aslında korkunç bir infantilizasyon yani çocuklaştırma operasyonu var. İzleyicideki o kurtarıcı fantazisini beslemek için kızı aciz gösteriyorlar. Sonra da bu Şamaroğlan'ı kontenjanı yerini sistematik bir şiddet sarmalına bırakıyor. Görümcesinden kayınvalidesine kadar herkes eziyet ediyor kıza. Aynen. İşin kötüsü evin hizmetçisi bile eziyet ediyor. O cahil kıza tuz ruhu ve çamaşır suyunu karıştırıp ev temizletmesi. Bu basit bir eziyet değil, düpedüz cinayet girişimi. Sonra da tezgahtar gelip zorla mini etek, kolsuz elbise giyiyor. Kendi kimliğini silmeye çalışıyorlar resmen. Ve işin asıl ikiyüzlülük zirvesi ne biliyor musun? Nedir? Dizide her türlü fiziksel ve psikolojik şiddeti saniye saniye estetize edip gösteriyorsunuz. Sonra gidip o devasa billboardlara kadına şiddete hayır yazdırıyorsunuz. Bu yaraya tuz basmak mıdır yoksa o kanayan yarayı reyting için bilerek deşmek midir? Gerçekten inanılmaz bir ikiyüzlülük. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor biliyor musun? Ne anlama geliyor? Hikayenin nasıl devam edeceğini inan biz de bilmiyoruz. O yalıda bu saksı muamelesi gören kız şiddetten kurtulacak mı? Yoksa düzene boyunmayacak, meçhul. Ama izleyici olarak biz bu işlere prim verdikçe, kumandanın tuşuna basıp izledikçe bu benzer işler türemeye devam edecek. Kumandanın tuşu senin elinde. İzlememek de bir tercih aslında. Bunu unutmamak lazım. Kesinlikle öyle. Ufak bir hatırlatma yapalım. Artık videolarımız kademe kademe altyazılı hale geliyor. Yani videoda istediğiniz dilin altyazısını açıp videoyu o şekilde de izleyebilirsiniz. Azerbaycan Türkçesi, İngilizce, Almanca, İspanyolca ve daha bir sürü seçeneğimiz vardır. Ayrıca bizim aktif ettiğimiz dillerimiz dışında otomatik çeviri özelliğiyle diğer diller mesela Çince, Endonezce, Yunanca gibi dillerde aktif onu da söyleyelim. YouTube videosunda altyazı bölümünden istediğinizi seçebilirsiniz. Harika bir özellik olmuş gerçekten. O zaman son sözlerimizle sizlere veda edelim. Ekran rehberini Facebook, YouTube, Instagram ve Twitter yani X platformlarından takip etmeyi, oralardan videolarımızı beğenmeyi ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Yorumlarınızda söz etmemizi istediğiniz yapımlar olursa da onlara da bakarız ve sıradaki rota olarak onları da belirleriz. Başka bir içerikte görüşebilmek ümidiyle kendinize iyi bakın. Ekran Rehberi YouTube kanalından ayrılmayın. Esen kalın, hoşça kalın, iyi günler.